Her sene tarhana yapıyorum ama bu sene yaptığım tarhana benim için çok özel. Çünkü mahsullerin tamamını kendi bahçemden topladım. Domates, kapya biber, soğan, maydanoz, nane hepsi kendi elimin emeği. Tarhana yaparken bir ölçüm yok. Her şeyi göz kararı yapıyorum. Hangi sebzenin aromasını daha çok seviyorsam onu biraz daha fazla ekliyorum. Burada önemli olan tarhananın fermente olması. İri iri doğradığım domates, kapya biber ve soğanı kısık ateşte yavaş yavaş kendi suyunda yumuşayana kadar pişiriyorum. Nane ve maydanozu da doğradım üstüne. Daha sonra yumuşayan sebzeleri blenderdan geçiriyorum ve ılımaya bırakıyorum. Püre haline getirdiğim ve soğuttuğum sebzeleri süzgeçten geçiriyorum. Sebzelerin kabuğundan ve tohumundan ayrışması için. Bu karışımın içine fermentasyonu hızlandırması için geçen sene yaptığım tarhanadan ekliyorum biraz. Biraz da tuz koyuyorum. Kendi mayaladığım ev yoğurdundan ekliyorum. Tabii susuz yerinden. Ve başlıyorum yoğurmaya. Biraz katı hamur yapıyorum. Çünkü bekledikçe kendini bırakacak ve yumuşayacak. O sebepten biraz sert bir hamur yoğuruyorum. Bu aşamadan sonra un eklemiyorum ve 21 gün beklemeye bırakıyorum fermentasyonunu tamamlaması için. Her gün kaşıkla karıştırıyorum. 21 günün sonunda yağlı kağıtların üzerine kaşık yardımıyla küçük küçük tarhana hamurlarından koyuyorum ve kurumaya bırakıyorum. Gelelim işin en zor ve oyalayıcı kısmına. Bu aşamada eşinizden, dostunuzdan yardım alabilirsiniz. Hafif kuruyan tarhana hamurlarını bir örtünün üstünde elimle ufalayıp süzgeçten geçiriyorum ve kurumaya bırakıyorum. Bu aşama akşama kadar devam ediyor ama günün sonunda emeğinizin karşılığını alıyorsunuz.